Anlatacak olduğum konu ve konular birçok kaynakta geçmesine rağmen yine de bunları inanıp inanmamak size kalmış. Bilinen ilk vaka ile birlikte Edirne Şeyhülislam'ı Ebu Suud Efendi bu konuda fetva verdi. Edirne'de yaşanan iki ayrı cadı vakasının ilkinde cadı olduğu iddia edilen kişinin Müslüman bir erkek olduğu belirtilmiş ve halk arasında korku başlamıştı. Edirne Kadısı Ebu Suud Efendi'nin bu konudaki fetvasında ise cadı olduğu kesinleşen bir kişinin karnına kazık saplanmasına, bu da işe yaramazsa başının kesilip ayaklarının dibine yerleştirilmesine, nihayet bu da işe yaramazsa yakılıp yok edilmesine izin verildiği belirtildi. Fakat kadı bu fetvanın suretini bulamadı. Merkeze ne yapması gerektiğini sordu. Kadıya verilen cevap, bir bilir kişinin nezdinde mezarın açılması ve cenazede cadılığa dair izler görülürse bunun bildirilmesi yönünde oldu. Cadılığın nasıl anlaşılacağı sorusuna ise cesedin rengi kırmızıya dönüşmüş ise o cadıdır cevabı verildi. Osmanlı'da yaşanmış ikinci vaka ise 3 ay önce ölmüş bir kadındı. Dolayısıyla merkezden tayin edilen bir erkeğin cenazeye bakması mümkün değildi. 4 kadın getirilir, bu kadınların şahitliği ile cesedin çürümemiş ve renginin kırmızıya dönüştüğü merkeze bildirilir. Merkezden gelen cevapta halkı korkudan kurtarmak için yapılması gereken her şeye izin verilmektedir. ...1743 yılının Ağustos ayında Tarkos'a bağlı Yeniköy mezarlığında yaşanan cadı vakası ve vakanın yaşandığı yer ile merkez arasındaki yazışmada Edirne'deki olan olaydan farklı ilerledi. Ne cadı meselesi kesinleşti ne de Tarkos kadısına cadıyı yok etme metodu hakkında fikir verilmemiştir. Cadı meselesini merkeze haber verdiği ilk ilandan sonra ikinci ilanda görevli kadının yakılarak yok edildiği bildirilmiş, ayrıca bu yakma işinin onaylandığına dair bir hüküm göndermiştir. Ebu Suud Efendi'den mezarlarında kefensiz ve kırmızı renkte bulunan ölülere bir açıklama getirmesi istenmiştir. Kadının cevabı ise o kişi hayattayken kötü bir kişi olduğu yönündeydi. Sonraki soru bu vaziyette bir ölüye ne yapılması gerektiği yönündedir. Ölüden bir zarar gelmeyeceğini belirten Şeyhülislam, açılan mezarın geri kapatılması gerektiğini söylemiştir. Bunun ardından cesedin mezardan çıkartılıp yakılıp yakılmayacağı şeklindeydi. Üçüncü soruyu ise tek kelimeyle olumsuz olarak cevaplamaktadır. Diğer bir olay ise Selanik köylerinden birinde geçmektedir. Bir gayrimüslimin cesedi defnedilmiş ama gece yaralarında köyde yaşayan diğer gayrimüslim vatandaşların kapılarında görülmeye başlamıştır. Kimin kapısına giderse de o gayrimüslim sabah ölü olarak bulunmaktaydı. Bu şekilde ölenlerin sayısı hayli fazlalaşmaya başlamıştır. Durumdan korkmaya başlayan Müslümanlar köyü terk etmelerinin caiz olup olmadığını kadıya sorarlar. Ebu Suud Efendi ise Müslümanların köyü terk etmeleri caiz değildir demiştir. Ebu Suud Efendi olayın izahı konusunda aklın ve dilin yetersiz kalacağı, konu hakkında bilgi sahibi olanların olayı anlatırken lafı çok uzatacağı tarzında kaçamak cevaplar vermiştir. Evliya Çelebi'nin Osmanlı döneminde yazdığı seyahatnamede tüyler ürperten gerçekleri dile getirmiştir. Evliya Çelebi Hicri 1076'nın 20. gecesi Kutukay, Çerkez diyarının 300 haneli Petsi köyünde cadıların gökyüzündeki savaşına şahit olduğunu yazmıştır. Zifiri karanlık bir gecede yıldırımlar kıyametler gibi kopmaya başlar. Evliya Çelebi de civardaki Çerkezlere sorduğunda yılda bir defa Karacalus gecesi olur. Çerkez cadıları ile Abaz cadıları göklere uçup savaşırlar cevabını alır. Dışarı çıkan Evliya Çelebi büyük ağaçlar, küpler, tekneler, hasırlar, araç tekerleri gibi nice eşyalara binmiş, Abaz cadıları ile at, sığır ve deve ölülerine binmiş, ellerinde yılanlar, at ve deve kelleleri olan Çerkez cadılarının savaşa tutuştuğunu hayretler içerisinde izler. 6 saat süren bu savaşta büyük bir gürültü duyulur. Gökten keçe, sırık, tekne, kapı gibi eşya parçaları ile araba tekerleri, at, deve, sığır ve insan uzuvları yağar. 7 Abaza cadısı ve 7 Çerkez cadısı yere düşünce Çerkez cadıları 2 Abaza cadısının kanlarını emerek öldürür. Ölülerini ateşe atarlar. Horozların ötmesiyle son bulan savaşın ardından diğer cadılar da bir anda ortadan kaybolur. Evliya Çelebi böyle hikayelerin gerçek dışı olduğunu fakat kendisinin bunu bizzat yaşadığını
ve hayretlere düştüğünü belirtmiştir. Karancaolus gecelerinde ortaya çıkan ve insan kanı içen cadıları da yazan Evliya Çelebi, bazı gecelerde cadıların musallat olduğu kişinin kanını içip hasta ettiğini anlatır. Evliya Çelebi'nin anlattıklarına göre kanı içilen insanın kimsesi yoksa o kişi yatağa düşüyor ve ardından da ölüyordu. Ama kanı içilen insanların yakınları var ise bir cadıcı ile mezarlıkları dolaşıp cadının çıktığı toprağın içindeki mezarı bulup orada cadı içen kanının leşi bulunuyordu. Hemen ardından cadı mezardan çıkartılarak göbeğine böğürtlenin kazığı çakılırdı. Ardından da cadının ölüsü yakılırdı. Evliya Çelebi, Osmanlı döneminde yaşayan, insan kanı içerek yaşayan vampirleri de şöyle anlatmıştır. Bu vampir cadılar halkın arasında gezer ama kimliğini ortaya çıkarmazdı. Zamana gelip kudurunca yakaladığı birisinin kulağının arkasından kanını emer. Kanı emilen kişi gün be gün hasta olur. Cadı üstadı bulunup gözleri kan içmekten kan çanağına dönmüş o cadı aranırdı. Yakalandığında da zincire vurulurdu. 3 gün 3 gece zincire vurulan cadı yaptığı şeyi ve cadı olduğunu itiraf edince göbeğine böğürtlen çubuğu sokulurdu. Cadıdan çıkan kan, kanı emilen kişinin yüzüne sürüldüğünde kişi şifa bulurdu. Cadının leşi ise hemen yakılırdı. Bu cadılık kara vebadan daha kötüdür. Genellikle Moskov, Leh ve Çek taraflarında yaygındır. Evliya Çelebi'nin Osmanlı döneminde Rumeli denilen günümüzde Bulgaristan'ın Çalıkava köyünde Müslüman olmayan bir ailenin evinde konaklamakta olduğu sırada yazdığı anılar ise diğerleri kadar tüyleri ürpertmektedir. Ateş başında istirahat ederken kapıdan saçı başı dağınık, çirkin yüzlü, yaşlı bir kadın girer. Ateşin başına oturan kadın kendi lisanında küfürler etmeye başlar. Evliya Çelebi önce dışarıdaki adamların kadını kızdırmış olabileceğini düşünür. İçeri çağırıp sorular sorduğunda haşa, bir şeyden haberimiz yoktur cevabını alır. Sonra bu kadının etrafına 7 çocuk daha gelip ateşin etrafını sararlar. Hep birlikte Bulgarca konuşmaya başlarlar. Evliya Çelebi ise ne garip temaşadır diyerek bunları seyre koyulur. Uykuya dalan Evliya Çelebi gece yarısı büyük bir gürültüyle uykusundan uyanır. Karşısında cadının yanan ateşten bir avuç kül alıp kendi cinsel organına sürdüğünü görür. Ardından cadı 7 çocuğuna külü püskürterek onları iri piliçlere dönüştürür. Sonra da kendi başına kül döker ve o da büyük bir tavuk haline gelir. Evliya bunları görüp "Bire!" diye feryat ettiğinde dışarıda bekleyen adamlar hemen koşup gelirler. Evliyanın burnundan kan boşaldığını görürler. Evliya ise içeri giren adamlarına "Dışarı bakın hele, bir gürültü kopuyor" der. Dışarı çıkan adamlar tavuğa dönmüş cadıların atların arasında gezdiğini, atların da çıldırdığını görürler. Bunun sonrasında Evliya'nın adamı şöyle anlatmıştır. Bir baktım ki bir kefere zekerini çıkarmış, tavukların üzerine nefes nefes işemektedir. Ondan sonra 8 tavuk tekrar insan haline geldiler. İnsan olan çirkin kadın çocukları döve döve bir tarafa götürdü. Ardı sıra baktık ki meğer gittikleri yer kiliseymiş. Hatunu yakalayıp papaza teslim ettik. Papaz da okuyup üfleyerek aforoz eyledi. Evliya Çelebi anlatısını şöyle devam ediyor. Bu olay üzerine adamlarım yemin ettiler. Antepli müezzin Mehmet Efendi ve adamları, Mataracıbaşı ve adamları hepsi bu olayı görüp tavuğun insan olduğuna şahit oldular, dedi. O gece sabaha kadar korkumdan burnumun kanı dinmedi. Sabah olduğunda kandan kurtuldum. Sonra müezzin ve mataracın adamlarını çağırıp sordum. Vallahi akşam tavukların üzerine Bulgar kefere işeyince tavuklar insan oldu. İsterseniz işeyen adamı getirelim dediler. Ben de haydi getirin dedim. Gelen Bulgar gülerek sultanım, o kadın başka soydur. Yılda bir kere kış geceleri öyle Karancaolus olurdu. Ama bu yıl tavuk oldu. Kimseye zararı yoktur deyip gitti. İstanbul yolunda Hazak'tan doğru ilerleyip Kuban Nehri'ni geçmek zorundadır. Gemi olmadığından nehrin kenarına varıp çadır kurmak isterler. Fakat soğuktan donmuş toprağa çadır kazıkları bile girmesi mümkün olmaz. Ardından Kalmuk Tatarı çıka geldi ve paşaya "Paşa, bana zararın dokunmayacağını yemin ver" dedi. Paşa da Kur'an'a el vurup yemin etti. Bunun üzerine Kalmuk, "Sizin başınıza rüzgarı kızıl kıyameti koparan bu kadar arabaları çadırları yere vuran bendim. Marifetimi size izah edeyim istedim. Şimdi bu nehri aşmak niyetindeyseniz eğer bana bir at, bir kürk ve 500 kuruş verin" dedi. "Kızıl kıyamet koparıp bu suyu buz haline getireyim, adamlarınızla karşıya geçip maksadınıza nail olasınız" dedi.
Mehmet Paşa "bire medet öyle olsun hadi" dedi ve Kalmuk'un istediklerini verdi. Kalmuk atını alıp bir tarafa bağladı. Orman içine doğru yürüdü. Evliya Çelebi Kalmuk'un yaptıklarının hayretler içerisinde gizlendiği yerden izliyordu. Kalmuk bir ağacın dibinde bir takım hareketler yaptı. Sonra ellerini yere koyup ayaklarını havaya kaldırıp Necaset'in alnına sürerek bir süre böyle durdu. Birden doğu, batı ve kuzey taraftan kara bulutlar toplanıp gök gürlemesi ve şimşeklerle büyük bir fırtına koptu. Kalmuk büyücüsü Necaset'in etrafını 3 defa dönüp elleriyle havaya bir şeyler atınca yıldırımlar çakıp kıyametler kopar oldu. Bu sırada askerler paşanın emriyle toparlanıp buz tutan nehirden karşıya geçmeye başlamışlardı. Fakat divan efendisi ve mutasip birkaç zat ise sihir tesiriyle oluşan bu buzdan geçmeyi reddetmişlerdi. Paşanın emretmesiyle Felak ve Nas sureden okuyarak geçmeye başladılar. Ancak okudukları dualar sihri bozduğundan buz delindi ve bir kısmı suya düşüp boğuldu. Kalmuklu büyücü sihri bozdukları için başındaki kavuğu yere vurarak feryat figan bağırarak Arapça okumadan hızlı geçmelerini tembihledi. Evliya Çelebi'nin dilinden anlattığım olaylara inanıp inanmamak size kalmış. İnansanız da inanmasanız da günümüzde karanlık bir şeylerin olduğu kesin. Bu tarz videoların devam etmesini istiyorsanız videoları beğenmeyi unutmayın.